Limandan sağa doğru yürüyünce buradaki bu beach'e gidiliyor arkadaşlar. Şu an biz bir yan tarafından bir bakmak için geldik. Burada da böyle yerel halk böyle buradan denize girebiliyor. Şimdi bu beach'e gidiyoruz. Hemen yürüme mesafesinde, tekrar ediyorum. Limandan çıkıp sağa doğru yürüdüğünüzde böyle bir 5-10 dakikalık bir yürüme yolu var. Ama fena bir yol değil yani, yürünür, yakın diyebilirim. Böyle arkadaşlar girişte Plaz diye zaten kocaman bir tabela var. Böyle aşağı doğru iniyoruz. Bu sağ tarafta turnikeler var. Buradan geçeceğiz ve giriş ücreti 2 euroymuş. Girdikten sonra da böyle sağ taraf, yani sol taraf oluyor burası. Sol tarafta böyle soyunma kabinleri var. Ve koskocaman bir restoran, kafe restoran alanı bulunuyor. Çocuklar için de böyle küçük bir oyun alanı yapmışlar. Gerçekten büyük bir alan diyebilirim. Restoran kısmından yürüdükten sonra da böyle sahile direkt ulaşıyorsunuz zaten. Böyle sahile doğru yürüdüğünüzde de şezlonglar var. Burada mantık şu: istediğiniz şezlongu alıp oturabiliyorsunuz. Yani kafeye gittiğinizde oturduğunuz sandalye gibi artık girdikten sonra. Biz saat bayağı geç gelmiştik, yer bulamayız diye düşündük ama bakın böyle ortalıkta şu mavi gözüken şezlonglar da duruyor. Onları alıp istediğiniz yere de götürebiliyorsunuz. Ağacın altına da çekenler vardı. Ve şezlongumuzu bulduk. Biz en sağ taraftaki şezlongu bulabildik arkadaşlar. Sağ tarafa kadar yürüdük. Neyse ki bir şemsiyenin altına hemen şezlong bulabildik. Böyle sessiz sakin, sağ tarafta gördüğünüz gibi zeytin ağaçlarının altına da koyanlar vardı. Evet arkadaşlar, siparişlerimiz geldi. Biralar çat diye hemen geldi. Onları beklemedik diyebilirim. Aynen öyle, tabii beklemedik derken hamburger gelene kadar biraz bekledik. Şöyle yanında cipsle getiriyorlar biraları. Bu 50'lik birayı 5 euroya sipariş vermiş olduk. Hamburgeri de 2'ye böldürelim dedik. Çünkü birazdan yine bir şeyler atıştıracağız diye. Bunları da, yani bu hamburgeri servis istedik falan filan. Bunları da 6,5 euroya sipariş vermiş olduk. Burası muhtemelen liman bölgesine yakın tek mekan diye fiyatları diğer yerlere göre biraz daha pahalı olduğunu söylemişlerdi bize. Ama şöyle 2 bira, bir hamburger, şöyle yanında cips de geliyor zaten. Toplam 16,5 euro vermiş olduk. Şurada da yazıyor zaten. Plajın park yeri de böyle. Yani istediğiniz gibi park edebiliyorsunuz ve ücretsiz. Bu çok iyi. Evet, ikinci önerilen plaj da Isadora Beach'ti arkadaşlar. Bu Plomare'de. Şimdi biz tabii yine saat biraz geç geldiğimiz için her yerde olmuştu. Sanırım şöyle bir beach mantığında Isadora Beach ve sahilin tamamının ismi oluyor. Hemen biz arabayı park ettik, baktık. Burada böyle bir yer vardı ama tabii boş yer bulmak mümkün değildi bu saatte ve bulamadık bu sefer. Ama yan tarafında hemen başka bir yer vardı. Oraya geçtik. Yorumlarda burayı boş çok yer yok olmaması çok daha normal bu saatte. Şu yana yürüyebiliyor muyuz? Ama bizim oturduğumuz yerde fena değildi. Şimdi o taraftan hemen yürüyüşüyoruz. Bakın buradan böyle dümdüz gidince sahilde sağda kaldı bizim gittiğimiz yerde. Aynı deniz hemen yan yana, az önce de söylediğim gibi. Ve Plomari Midilli bölgesinin en temiz deniz diyorlardı. Gerçekten de öyle olduğunu söyleyebilirim. Bakın yani balıklarla ilgileniyorsunuz. Gerçekten güzel. Evet, oturduğumuz yerin adı da Kristen Snack Bar'dı gördüğünüz gibi. Böyle tatlış bir yer burası da. Ortalama fiyatlar her yerde aynı bu arada. 3,5 euro. Bira ve kola aynı fiyatta her yerde. Yiyeceklerde 4-5 euro bandında. Böyle burası da sevimli, güzel bir işletme. Temiz olduğunu söyleyebilirim. Bakın böyle sahilde bir alanı var. Arada da isterseniz oturma alanı var. Biz sahile
indik, yukarı çıktık, yedik içtik, tekrar indik vesaire. Ve 3. plajımız. Burası da Petra ve Molivos arasında diyebilirim. Kalma Beach diye biz arattık. Bakın şurada da zaten yazıyor. Kalma. Burada da böyle yan 3 tane beach var. Tabii ki Kalma'da yer olduğu için biz yan tarafını tercih ettik ama hemen hemen aynıydı. Hiçbir farkı yoktu. Burası da gayet büyük ve güzel bir işletme diyebilirim. Nissos Beach'e biz gelmiş olduk. Az önce tabeladan da kopya çekmiş oldum. Böyle bayağı büyük. Ortada beach voley oynamak isterseniz voleybol filesi var. İsterseniz bu arada tüm her yerde ister şezlonga ister yukarıdaki bar kısmında içebiliyorsunuz. Yani şu zamana kadar gösterdiğim beachlerde hepsinde aynı kural geçerliydi. Tadam! Şimdi arkadaşlar Plomari merkezden 15 dakika arabayla geleceğiniz Melinda Beach kısmına geldik. Bakalım şu an ilk gözlemlerimiz. Plaja doğru ilerliyorum. Böyle dağların arasında. İleride de tesis var galiba. Evet. Burası Saros. Bundan böyle 2 tane üçgen şeklinde kesilmiş yani tost çıkıyor. Ben şu an yedim. Yine unutup. Bir de şöyle bir limonata söyledik. Limonatada tost da 2,5 euro arkadaşlar. Bir de şöyle poşetin içine de bildiğiniz bizdeki rafıstan koymuşlar. Tostun dibinde de böyle cips çıkıyor. Bu arada deniz taşlı ya arkadaşlar. Bakın buradan gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle bir yakınlaştırayım. Burada böyle bir yürüme yolu yapmışlar. Denize daha rahat girsin, ayaklarına taş batmasın insanların diye. Güzel düşünülmüş. Ve şunu söyleyebilirim. Burada böyle çok nereye gitseniz Türk'le karşılaşıyorsunuz ama şu anda biz bu plajda görmedik. Burası herhalde çok bilinmeyen bir yer. Bize de Uzo fabrikasındaki adam önerdi burayı. Ve gerçekten de iyi bir plaj diyebilirim. Biz az önce gösterdiğim plajlarda böyle bir şey yoktu ama burada bize dediler ki şezlong parası 2,5 euro ya da 2,5 euroluk bir şeyler yiyeceksiniz. Ve restoranda olanlar plajda yokmuş. Yani plaja sadece tost getiriyorlarmış ve tost da 2,5 euroymuş. Yani biz de tost zaten kahvaltı yaparız diye düşündük ve bu gördüğünüz su aktiviteleri diyeyim. Yani orada kano vesaire öyle şeyler vardı. Onları kullanmak ücretsizmiş diyebilirim. Keyifli zaman geçirdik. Güzeldi her şey. Yani bu beach'te de kesinlikle geldiyseniz uğramanız gerekiyor diyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizler de önerilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.